Bilgisayar kullanıcıları için işletim sistemi seçimi, ihtiyaçlara, teknik bilgiye ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak kritik bir karardır. Windows ve Linux. Bu alanda en çok tartışılan iki işletim sistemidir. Microsoft'un geliştirdiği Windows, dünya genelinde en yaygın kullanılan ticari işletim sistemi iken, Linux açık kaynaklı bir alternatif olarak özgürlük ve özelleştirme sunar. 24 Temmuz 2025 itibarıyla her iki sistem de farklı avantajlar ve dezavantajlar sunuyor. Windows 1985'te Microsoft tarafından piyasaya sürüldü ve ilk olarak bir grafik arayüzü olarak tanıtıldı. Günümüzde Windows 11, kullanıcı dostu arayüzü, geniş donanım uyumluluğu ve ticari yazılım desteğiyle öne çıkıyor. 2025 itibarıyla Windows'un pazardaki payı hala %70'in üzerinde, özellikle bireysel kullanıcılar ve işletmeler arasında popüler. Linux, 1991'de Linus Torvalds tarafından başlatılan açık kaynaklı bir projedir. Çeşitli dağıtımlar, distrolar olarak sunulur. Ubuntu, Fedora ve Debian gibi popüler seçenekler bunlardan bazılarıdır. 2025'te, sunucular, %90'a yakın pazar payı, geliştiriciler ve teknoloji meraklıları arasında tercih edilen bir sistemdir. Windows, yeni başlayanlar için idealdir. Sezgisel arayüzü, sürücü desteği ve önceden kurulu yazılımlarıyla, Microsoft Office, Edge tarayıcı kullanımı kolaydır. Ancak özelleştirme sınırlıdır. Linux, teknik bilgisi olanlar için uygundur. Arayüz, örneğin GNOME, KDE dağıtımlara göre değişir ve özelleştirme sınırsızdır. Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi daha dik olabilir. Ancak Ubuntu gibi dağıtımlar bu açığı kapatır. Windows orta ve üst düzey donanımlarda iyi performans sunar, ancak kaynak tüketimi yüksektir. Oyunlar ve grafik yoğun uygulamalar için optimize edilmiştir. Linux, daha hafif bir sistemdir. Eski bilgisayarlarda bile akıcı çalışır. Sunucu ortamlarında üstün performans gösterir, ancak bazı oyunlar ve profesyonel yazılımlar için ek optimizasyon gerekebilir. Windows virüs ve kötü amaçlı yazılım saldırılarına daha açıktır, çünkü geniş kullanıcı tabanı hedef haline gelir. Windows Defender ile temel koruma sunar, ancak ek bir antivirüs gerekebilir. Linux, açık kaynaklı yapısı sayesinde güvenlik açıkları hızlıca tespit edilir ve düzeltilir. Kullanıcı izinleri, root erişimi sayesinde sistem daha korunaklıdır. Ancak az bilinen dağıtımlarda güvenlik güncellemeleri gecikebilir. Windows, lisanslı bir ürün olduğu için maliyeti vardır. Windows 11'in ev sürümü yaklaşık 150 ila 200 USD. Kurumsal sürümler ise daha pahalıdır. Güncellemeler genellikle ücretlidir. Linux, tamamen ücretsizdir. Açık kaynaklı yapısı, herhangi bir lisans ücreti gerektirmez. Dağıtımlar genellikle topluluk tarafından desteklenir. Windows, çoğu ticari yazılım, Adobe Suite, AutoCAD, oyunlar için yerel destek sunar. Yazılım geliştiricileri genellikle Windows'a öncelik verir. Linux, açık kaynaklı yazılımlar, GIMP, LibreOffice ve bazı ticari araçlar, örneğin JetBrains IDE'leri desteklenir. Ancak bazı popüler uygulamalar, Photoshop, Microsoft Office için Wine veya sanal makineler gerekebilir. 2025'te Steam'in Linux desteği artmış olsa da, oyun kütüphanesi hala sınırlıdır. Windows, resmi Microsoft desteği, ücretli ve geniş bir kullanıcı topluluğu vardır. Sorunlar için çevrimiçi forumlar ve rehberler bol miktarda bulunur. Linux, açık kaynak topluluğu çok aktiftir, GitHub, Stack Overflow ve dağıtım forumları, örneğin Ubuntu Forums, destek sağlar. Ancak, profesyonel destek için ücretli hizmetlere,
Canonical gibi ihtiyaç duyulabilir. Windows sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar. Üçüncü taraf araçlarla, örneğin Rainmeter, bazı ayarlamalar yapılabilir. Ancak çekirdek sistem kapalıdır. Linux, tam özelleştirme özgürlüğü sunar. Kullanıcılar, çekirdeği, kernel, derleyebilir, paket yöneticileriyle yazılımları kontrol edebilir ve kendi dağıtımlarını oluşturabilir. Windows için ideal kullanıcılar. Oyun oynamayı sevenler, DirectX desteği. Ticari yazılımlara ihtiyaç duyan profesyoneller, grafik tasarımcılar, mimarlar. Teknik bilgisi sınırlı bireyler veya küçük işletmeler. Linux için ideal kullanıcılar, geliştiriciler ve programcılar, Python, C++ geliştirme. Sunucu yönetimiyle uğraşanlar, web hosting, veri tabanı. Açık kaynakı destekleyen ve özelleştirme isteyen teknoloji meraklıları. 2025'te Windows 11'in yapay zeka entegrasyonları, Copilot ve bulut tabanlı özellikleri dikkat çekerken, Linux'un WSL2, Windows Subsystem for Linux ile Windows'ta çalışabilmesi, iki sistemin entegrasyonunu artırdı. Linux'ta Steam Deck'in başarısı, oyun tarafında da popülerliğini yükseltti. Her iki sistem de güncellemelerle kullanıcı taleplerine uyum sağlıyor. Tüm bu kriterler ve anlattıklarımızı değerlendirdiğimizde, istek, amaç ve zorluklarla baş edebilme yeteneklerimizi göz önüne alarak, işletim sistemine karar vermek en doğru seçenek olacaktır.